Hep duyuyoruz değil mi? Şu meşhur laf, ezbere karşıyız. Kulağa da ne kadar iyi geliyor böyle modern, ilerici falan. Evet evet, çok popüler bir slogan. Sanki öğrenmenin önündeki tek engel ezbermiş gibi bir hava var. Ama acaba gerçekten durum bu kadar siyah beyaz mı? Hı hı. Bugün bize gelen kaynaklara şöyle bir baktık da dedik ki bu ifadenin arkasında ne var biraz deşelim. Yani ezber gerçekten öğrenmenin düşmanı mı yoksa hani belki de yanlış anladığımız bir şey mi? Aslında şöyle bir durup düşününce ezber dediğimiz şey hayatımızın ne kadar içinde farkında mıyız? Nasıl yani? Basit düşünün, ev adresiniz mesela ya da telefon numaranız. Hatta şu an konuştuğumuz dilin kelimeleri, kuralları, Doğru ya. bunların hepsi temelinde birer ezber aslında. Kaynaklar da tam buraya parmak basıyor. Yani ezberi böyle toptan kötülemek hayatın gerçekleriyle pek uyuşmuyor gibi. Günlük hayatımız bile aslında ezberlere dayanıyor yani. Büyük ölçüde evet, farkında bile olmuyoruz çoğu zaman. İşte burası işi ilginçleştiriyor bence. Özellikle de hani matematik gibi alanlarda durum daha da karışık. Kesinlikle. Mantık işi denilen alanlarda bile. Evet, kaynaklardan birinde çok güzel yakalamışlar. Öğretmenler bir yandan diyor ki sakın ezberlemeyin çocuklar, anlayın. Hı hı, klasik uyarı. Ama diğer yandan bakıyorsunuz mesela Pisagor bağıntısını tık diye söylüyorlar. Veya ne bileyim başka formülleri ezberden kullanıyorlar. Tabii anında. Kaynakta hatta şey diye sorulmuş, çok çarpıcı. Kendi ezberi bilgi oluyor da başkasınınki mi sadece ezber? Çok iyi bir soru, evet. Bu çelişki önemli. Bu ikilem üzerinde biraz durmak lazım sanki, ne dersiniz? Kesinlikle. Kaynaklar da tam bu yüzden çok önemli bir ayrım öneriyor aslında. Anlamadan ezberlemek var, bir de anlayarak ezberlemek var. İşte o ayrım nedir tam olarak? İlki, yani anlamadan yapılan ezber. Gerçekten de kaçınmamız gereken şey. Hani papağan gibi düşünün. Anlamını bilmeden tekrar etmek. Aynen öyle. Mekanik, yüzeysel, bağlam yok. İşte eğitimde karşı olmamız gereken ezber tam da bu. Tamam, İkincisi ise yani anlayarak ezberlemek, bir konuyu, bir formülün mantığını, nereden geldiğini, ne işe yaradığını iyice kavradıktan sonra, önce anlama yani. evet, önce anlama, ondan sonra o bilgiyi zihnimize yerleştirmek. Amaç ne? Anladığımız şeyi gerektiğinde hızlıca hatırlamak, akıcı kullanmak. Mesela çarpım tablosu gibi mi? Tam üstüne bastınız. Klasik örnektir. Önce çarpma ne demek, mantığı ne onu anlarsınız. Sonra işlemleri hızlandırmak için ezberlersiniz. Anladım. Bu noktada ezber anlamanın yerine geçmiyor. Onu destekliyor. Bilginin, düşüncenin işlenebilir bir ham maddesi oluyor adeta. Anlama ezbere esneklik katıyor. Anlıyorum. Demek ki sorun ezberin kendisinde değil, nasıl yapıldığında. O zaman anlamadan yapılan ezber asıl problem. Kesinlikle. Ama kaynakların dediği gibi anlamayla desteklenirse ezber, bilginin kalıcı olmasını sağlayan, hatta kullanımını kolaylaştıran bir araç. Peki kaynaklar bu ayrımı pratikte nasıl yapacağımıza dair bir şeyler söylüyor mu? Yani nereden anlayacağız, anlayarak ezber sınırını aşıp anlamadan ezber tuzağına düştüğümüzü? Bu çok yerinde bir soru. Şimdi kaynaklar bize böyle bir kontrol listesi vermiyor tabii. Hı hı. Ama ima ettikleri şey şu, asıl fark bilginin kullanımındaki esneklikte. Yani ne kadar esnek kullanabiliyorsunuz o bilgiyi? Esneklik derken, Şöyle, anlamadan ezberleyen kişi, bilgiyi genelde sadece ezberlediği o dar kalıpta kullanır. Farklı durumlara uyarlayamaz. anladım. Bilginin arkasındaki prensibi açıklayamaz. Mesela formülü ezberlemiştir ama problem biraz değişince afallar, ne yapacağını bilemez. Tamam. Ama anlayarak ezberleyen kişi mantığı kavradığı için bilgiyi farklı durumlara adapte edebilir, neden o formülü kullandığını anlatabilir. Hatta o bilginin sınırlarını nerelerde geçerli olmadığını bile fark edebilir. Vay canına, fark büyükmüş. Çok büyük. Yani ezber anlama sayesinde statik, cansız bir bilgiden dinamik, işlevsel bir araca dönüşüyor. Kaynaklardaki bir benzetmeyle anlama yoksa ezber biraz hurafeye benziyor. Anlama varsa ustalığa giden yolda bir adım oluyor. Çok netleşti şimdi kafamda. O zaman bu derinlemesine bakıştan çıkaracağımız ana fikir belki de şu: ezberden böyle toptan korkmak yerine asıl korkmamız gereken şey anlamsız ezber. Yani sorgulamadan, anlamadan yapılan o papağan tekrarları. Aynen öyle. Ezber, eğer öğrenme sürecinde doğru zamanda, doğru şekilde kullanılırsa
anlama sürecini destekleyen güçlü bir araç olabilir. Kesinlikle. Önemli olan ezberi anlamanın bir rakibi gibi değil de onu tamamlayan bir unsur olarak görebilmek. Bir takım arkadaşı gibi yani. Evet, güzel benzetme. Önce anla, içselleştir, sonra onu kalıcı kılmak ve gerektiğinde kolayca çağırmak için bilinçli ezberle. Bu, öğrenmenin doğal ve etkili bir parçası. Hatta ezber, beynimizde yer açıyor bile diyebiliriz. Nasıl yani? Temel bilgileri ezbere bildiğimizde zihnimiz daha karmaşık düşünme, problem çözme gibi işler için serbest kalıyor. Mantıklı. O halde dinleyicilerimiz için şöyle bir düşünceyle bitirelim mi? Belki de ilk adım şu ezber kelimesini otomatik olarak yapıştırdığımız o negatif etiketi bir sorgulamak. Hı hı. Kendi öğrenme alışkanlıklarımıza bu yeni gözle bir bakmak. Siz kendi öğrenme süreçlerinizde ya da belki öğretirken ezberi anlamayla nasıl daha iyi birleştirebilirsiniz? Onu daha işlevsel bir araca nasıl dönüştürebilirsiniz? Evet, üzerine kafa yormaya değer bir soru gerçekten.